Biliyor musunuz? Tarihte öyle anlar vardır ki sadece bir savaş değildir, adeta bir devrin başlangıcıdır. İşte Sinop baskını tam da böyle bir olay. Yani basit bir deniz muharebesi değil, Avrupa'yı ateşe veren ilk modern savaşı başlatan o kıvılcımın ta kendisi. Şimdi gelin o güne gidelim. Tarih 30 Kasım 1853. Yer, Karadeniz'in o sakin, huzurlu liman kenti Sinop. Ama o gün o sakin sularda öyle bir şey yaşandı ki, çok değil, kısa bir süre sonra dünyanın dev güçlerini bir savaşın içine, hem de nasıl bir savaşın içine çekecekti. Ve işin aslına bakarsanız bu tam bir eşitsiz dövüştü. Neden mi? Çünkü aradaki teknoloji farkı inanılmazdı. Bir yanda Osmanlıların geleneksel ahşap yelkenlileri, standart topları, diğer yandaysa Rusların elinde resmen oyunu değiştiren bir canavar vardı. PAX topları. Şimdi bakın, bu toplar normal gülle atmıyor. Bunlar ahşap geminin gövdesini delip geçiyor ve içeride patlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Gemiyi adeta bir karpuz gibi içeriden dışarıya parçalıyor. Yani bu bildiğiniz kağıttan bir gemiyle demir güllelerle savaşmaya benziyordu. Şans yoktu. İşte bu korkunç teknoloji farkının bir de insani bedeli vardı tabii. O bedel de bu rakam. 1906. Saldırıda can veren Osmanlı denizcisi sayısı. Düşünün, sadece birkaç saat içinde binlerce insan, bu resmen bir katliamdı. Sonuç tam bir felaketti. Hızlı ve acımasız bir yıkım. Koskoca bir Osmanlı filosu sadece saatler içinde yok oldu, küle döndü. Sadece tek bir gemi, Taif, o cehennemden kaçmayı başarabildi. Peki ama nasıl oldu da işler bu noktaya geldi? Nasıl oldu da böyle bir felaket yaşandı? Cevap sadece o yeni nesil toplarda değil, asıl cevap bütün Avrupa'yı patlamaya hazır bir barut fıçısına çeviren o kirli siyasette gizliydi. Şimdi isterseniz savaş meydanından biraz uzaklaşalım ve bu felakete giden yolu döşeyen o karmaşık siyaset oyunlarına bir bakalım. Kimdi bu oyunun büyük oyuncuları ve ne istiyorlardı? İşte bu sözler Rus Çarı 1. Nikolay'a ait ve bahsettiği o hasta adam da tahmin edebileceğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu. Çar, Osmanlı'nın bu zayıf durumunu, bu hastalığını Rusya'nın yayılması için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görüyordu. Yani Osmanlı zayıfladıkça Rusya'nın iştahı daha da kabarıyordu. Rusya'nın bu iştahının arkasındaki en büyük itici güçlerden biri de işte bu ideolojiydi. Panslavizm. Bu kulağa sadece kültürel bir fikir gibi gelebilir, hani bütün Slavları birleştirelim gibi, ama aslında bundan çok daha fazlasıydı. Panslavizm, Osmanlı'yı içeriden zayıflatmak ve Rusların o asırlık hayalini, yani sıcak denizlere, Akdeniz'e inme hedefini gerçekleştirmek için kullandıkları çok güçlü bir jeopolitik silahtı. Ve 1853 yılına geldiğimizde olaylar artık çığ gibi büyümeye başladı. Resmen bir diplomatik felaketler zinciri. Önce Rusya'dan bir ultimatom geliyor. Diyorlar ki Osmanlı'daki bütün Ortodokslar bizim himayemizde olacak. Osmanlı tabii İngilizlerin de gazıyla bunu reddediyor. Sonra ne oluyor? Rus birlikleri Eflak ve Boğdan'ı, yani Osmanlı topraklarını işgal ediyor. Artık atılan her adım, her reddedilen nota tarafları kaçınılmaz sona, yani savaşa biraz daha yaklaştırıyordu. Barış için umutlar tükeniyordu. Diplomasi masada can çekişirken o bahsettiğimiz barut fıçısını ateşleyecek kıvılcım işte tam da Sinop'tan çaktı. Çünkü bu baskın öyle böyle bir olay değildi. Diğer Avrupalı güçlerin, yani İngiltere ve Fransa'nın artık yeter deyip kenarda duramayacağı kadar büyük bir provokasyondu. Sinop'ta yaşananlar Londra'ya, Paris'e ulaştığında gazeteler bunu Sinop katliamı manşetleriyle verdi. Düşünsenize, bir anda savaş sadece politikacıların, diplomatların konuştuğu bir mesele olmaktan çıktı. Sokaktaki insan Rusya'ya karşı öfkeyle dolup taştı. Ve tabii ki hükümetlerine baskı yapmaya başladılar. Harekete geçin diye. Artık müdahale etmek siyasi bir tercih falan değil, halkın karşı konulmaz bir talebi haline gelmişti. Ve müttefiklerin cevabı da gecikmedi. Hem de çok net ve adım adım geldi. İlk adım, İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz'e girerek Ruslara adeta biz de buradayız dedi. İkinci adım, Rusya'ya bir ultimatom daha çektiler. İşgal ettiğiniz topraklardan derhal çekilin diye. Rusya tabii ki bunu görmezden geldi ve üçüncü son adım, 27 Mart 1854'te İngiltere ve Fransa Rusya'ya resmen savaş ilan etti. İşte böylece bir Osmanlı-Rus çatışması olarak başlayan şey bir anda bütün Avrupa içine çeken dev bir savaşa, Kırım Savaşı'na dönüştü. Kırım Savaşı aslında askeri tarih açısından tam bir dönüm noktasıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü eski ile yeninin ilk defa bu kadar sert çarpıştığı bir savaştı bu.
Bir tarafta Napolyon savaşlarından kalma o şık üniformalı süvariler, eski taktikler, diğer tarafta ise geleceğin habercisi olan o çamurlu siperler, telgraflar, makineler. Yani tam bir geçiş savaşı. Bakın bu savaşta ne ilkler yaşandı? Modern siper savaşı ilk defa yoğun olarak burada kullanıldı. Askeri iletişim için telgraf, ilk defa stratejik olarak burada. Deniz mayınları, zırhlı savaş gemileri, buharlı gemilerin kapışması, bunların hepsi ilk. Hatta modern hemşireliğin temelleri bile bu savaşta atıldı. Yani 19. yüzyılın ortası için bunlar resmen bilim kurgu gibi şeylerdi. Kırım adeta geleceğin savaşlarının acımasız bir laboratuvarı olmuştu. Ruslar Sinop'ta büyük bir zafer kazandı, evet, ama bu onlara pahalıya patladı. Çünkü şimdi İngiliz ve Fransız donanmaları Karadeniz'deydi ve Rus filosu kendi limanı Sivastopol'de kapana kısılmış durumdaydı. Denizdeki üstünlük el değiştirince ne oldu? Savaşın merkezi karaya kaydı ve bütün gözler tek bir hedefe çevrildi. Rusya'nın Karadeniz'deki kalesi o meşhur Sivastopol deniz üssü. Ve Sivastopol kuşatması savaşın kendisinden bile daha meşhur oldu belki de. Tam 11 ay sürdü. Düşünün, neredeyse bir yıl boyunca süren bir kuşatma. Müttefikler ilk başta 55 bin askerle başladı. Ve Rusların çaresizliğine bakın ki liman girişini kapatıp müttefik donanmasını dışarıda tutmak için kendi savaş gemilerinden 7'sini batırmak zorunda kaldılar. Bu artık taktik falan değil, tam anlamıyla bir yıpratma, bir sinir savaşıydı. Sonunda o uzun ve kanlı kuşatmanın ardından Sivastopol düştü ve müttefikler savaşı kazandı. Ama bu zaferin tadı biraz acıydı. Çünkü ortaya çıkan sonuç kazananlar için bile pek de parlak sayılmazdı. İşte işin paradoksu da burada başlıyor. Savaşın sonunda imzalanan Paris Antlaşması'na baktığımızda durum gerçekten çok ironik. Rusya için tam bir hezimet. Karadeniz'deki bütün donanmasını kaybetti, o kıyılarda askeri üs kurması bile yasaklandı. İngiltere ve Fransa, evet, Rusya'yı durdurma hedefine ulaştı ama bunun için hem çok para harcadılar hem de çok asker kaybettiler. Gelelim Osmanlı'ya, kağıt üzerinde her şey harika. Toprak bütünlüğü büyük güçlerin garantisi altında. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu savaşın masraflarını karşılamak için öyle büyük dış borçların altına girdi ki, kendisini kurtaran müttefiklerine ekonomik olarak tamamen bağımlı hale geldi. Yani özetle Kırım Savaşı Osmanlı'yı o an için Rus tehdidinden kurtardı, doğru. Ama bu kurtuluşun bedeli onu bu kez de batılı dostlarının ekonomik ve siyasi yörüngesine hapseden devasa bir borç sarmalı oldu. Yani bir sorunu çözerken aslında gelecekteki çok daha büyük sorunların tohumlarını ektiler. Bu da akıllara o meşhur ve acı soruyu getiriyor. Osmanlı evet Rusya'dan kurtarılmıştı ama şimdi onları bu dostlarından kim kurtaracaktı?